En lezzetli şakşuka tarifini izlemeye hoş geldiniz. Birçok tarif izlediniz fakat istediğiniz tarifi bir türlü bulamadınız. Ramazan Usta bugün sizlere çok ama çok eskilerden meze ustalarının yaptığı o orijinal şakşuka tarifini verecek. Sizler için çok araştırma yapıyorum. En lezzetli tarifleri vermeye çalışıyorum. Tarif verirken çıkan bulaşığı da görüyorsunuz. Çok ama çok emek harcıyoruz. YouTube algoritması yüzünden bazı videolarımız keşfete düşmüyor. Bu videoda beğeni butonunu patlatıyoruz. YouTube algoritmasını da alt üst ediyoruz. Arkadaşlar beğenileri yapalım. Videomuza başlayalım. Şakşuka yaparken 4 adet patlıcan, 8 adet de etli biber kullanıyoruz. Böyle biberlerin büyük olmasına dikkat edelim. Patlıcanın önce baş kısmını kesiyoruz. Daha sonra alaca olacak şekilde soyuyoruz. İnce çizgiler halinde alaca soymaya dikkat ediyoruz. Kalın kabuk bırakmayalım. Patlıcanın kesilmesi de çok önemli. Öncelikle ortadan ikiye bakın beyaz kısmından bölüyoruz. Daha sonra tekrar beyaz kısmından olacak şekilde bölüyoruz. Büyüklüğü 2 parmak boğumu büyüklüğünde olmalı. Çünkü patlıcan kızardıktan sonra küçülüyor. Bu püf noktayı verdikten sonra başka bir püf nokta daha vermek istiyorum. Her kestiğiniz patlıcanın üzerinde kabuk muhakkak olmalı. Neden? Bakın bu kabuk kızartırken patlıcanın erimesini önler. Patlıcanın acılığı çıksın diye suda bırakma ve tuzlama işlemi var. Öncelikle bir kaba aldığımız patlıcanı üzerini geçecek kadar suya koyup tuzlayıp daha sonra üzerine kapak kapatıp yarım saat bekletiyoruz. Bu arada biberleri keselim. Biberlerin baş kısmını kesip çekirdeklerini temizliyoruz. En uç bölümünü kesiyorum ki oralar kızarırken yanıyor çünkü. Biber keserken de patlıcan büyüklüğünde kesmeye dikkat ediyorum. Soğanımı yemeklik olarak kesiyorum. Soğanımı kestikten sonra sıra geldi sarımsağa. 4 diş sarımsağımı önce eziyorum. Daha sonra birkaç parçaya bölüyorum. Arkadaşlar domatesim var. 4 adet kabukları muhakkak soyulacak. Daha sonra yemeklik olacak şekilde kesilecek. Domatesler yemeklik olarak kesildikten sonra sıra geldi patlıcanlara. Suda beklettiğimiz patlıcanların fazla suyunu süzüp daha sonra kağıt havlu yardımıyla nemini, ıslaklığını tamamen kurutuyoruz. Bu şekilde yaparsanız kızartırken üzerinize yağ sıçramaz. Uygun bir tavaya bolca sıvı yağ alıp patlıcanlarımızı burada güzelce kızartıyoruz. Patlıcanları iyice kızmış bir sıvı yağda kızartırsanız kesinlikle yağ çekmeyecektir. Patlıcanlar kızardıktan sonra bir borcama alıyoruz. Gördüğünüz gibi kağıt havlu koymuyorum alt tarafına çünkü patlıcanın yağı bize lazım. Daha sonra aynı sıvı yağın içinde biberlerimi de kızartıyorum. Biberler kızardıktan sonra yağını süzüp patlıcanlarımın üzerine biberlerimi de alıyorum. Patlıcan ve biberler kızardıktan sonra şakşuka yapan o sosuna geldi sıra. Sosu için tavamıza 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyoruz. Mezelerde muhakkak zeytinyağı kullanıyoruz. Daha sonra kestiğimiz soğanı alıp 2 dakika boyunca kavuruyoruz. Daha sonra sarımsağı tavaya ekliyorum. 30 saniye boyunca kavuruyorum. Sıra geldi salçaya. 1 yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. 1 dakika boyunca kavuruyorum. Salçanın buradaki görevi hem lezzet verir hem de şakşukanız dolapta birkaç gün kalsa dahi bozulmasını önler. Salçamız güzelce kavruldu. Sıra geldi domateslere. Domatesleri ekliyoruz. 10 dakika boyunca pişiriyoruz. Domatesin pişmesi çok ama çok önemli. 10 dakika geçti, domatesler kendinden geçti. Şimdi güzel bir ezici yardımıyla domatesleri ezelim. Daha kıvamlı olsun, suyu çıksın. Bu şekilde daha lezzetli olacak. İsteyenler bu tarifi domates rendesiyle de yapabilir. Baharat olarak birer tatlı kaşığı pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Acı sevmiyorsanız pul biberin miktarını azaltabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzu ekledikten sonra 1 yemek kaşığı da sirke eklemeyi unutmayınız.
domatesin ekşiliğini alsın diye zeytinyağlı mezelerde muhakkak bir tatlı kaşığı toz şeker kullanınız. Toz şekeri döktükten sonra son aşamaya geldik. Tüm malzemelerimiz iç içe girsin, daha lezzetli olsun diye sosumu karıştırdım. Yarım çay bardağı sıcak su ilavesi yaptım. 2 dakika boyunca sosumun kaynamasını bekliyorum. Şakşukanın sosu hazır. Can alıcı bir noktaya geldik. Kızarttığımız patlıcan ve biberleri sosumuza ekliyoruz. 2 dakika boyunca şöyle bir beraber pişmesini bekliyoruz. Kızarttığımız patlıcan ve biberler sosumuzla birleşiyor, daha lezzetli oluyor. İşte şakşukayı normal kızartmadan ayıran önemli bir fark burası arkadaşlar. Şakşuka mezemiz hazır. Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. Çok eskilerden meze ustaları nasıl yapıyorsa sizlere o orijinal tarifi verdim. Benim yaptığım gibi yaparsanız hiç ama hiç pişman olmayacaksınız. Sizlere orijinal güzel bir tarif verdim. Üzerini kapatıp dolapta bekletip istediğiniz vakit servis yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videonun, bu tarifin herkese ulaşması için, keşfete düşmesi için beğeni yapmayı unutmayalım. Ne kadar çok beğeni gelirse YouTube istese de istemese de bu tarifi en tepelere çıkarmak zorunda kalacak. Algoritması öyle bir şaşıracak ki Ramazan Usta istediği, beklediği noktalara ulaşacak. Arkadaşlar sizlerin sayesinde kanalımız büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler destek vermeseydiniz kanalımız bu yerlere gelemezdi. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Tarifi en ince ayrıntısına kadar vermeye çalıştım. Yine de tam anlatamadığım bir yer olabilir. Aklınıza bir yer takılabilir. Bu konuda lütfen yorum bölümüne bana yazabilirsiniz. Tüm yorumları tek tek okuyor, tek tek cevaplıyorum. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bir videomuzun, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Eğer tarifimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.